Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça pratik olan nefis bir börek tarifim var. Bu güzel ve kolay tarife dilerseniz hemen geçelim. İlk öncelikle böreğin hamuruna geçiyorum. 2 su bardağı su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Tuzu biraz suda eritiyorum. Daha sonra unu ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve 1 tatlı kaşık mavi haşhaş ilave ediyorum. Ve hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamurun daha rahat toparlanması için son olarak içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve hamuru böylelikle daha rahat bir şekilde toparlayacağım. Gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Böreğin iç malzemesi için 100 gram köy peynirini rendeledim ve 100 gram da kaşar peynirini ilave ediyorum. Yarım demet de maydanoz ilave ediyorum. Malzemeyi karıştırıyorum. Malzemeyi karıştırıp kenara alıyorum ve böreğimi yapmaya başlıyorum. Yapmış olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Tekrar bir hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bezelere ayırıyorum. Bezeleri ceviz büyüklüğünden çok az büyük tercih ettim. Bezeleri yapıp kenara alıyorum. Toplamda 12 tane beze yaptım. Bezelerimi kenara alıyorum ve böreğimi yapmaya geçiyorum. İlk öncelikle bir tane bezemi alıyorum ve açmaya geçiyorum. Burada bak. Üzerine birazcık un serpiyorum. Un serperek böreğimi açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı oldukça güzel. İlk öncelikle merdaneyi büyütüyorum. Merdaneyi büyüttükten sonra oklava kullanıyorum. İnce börek yapmak istiyorum. Az malzemeli böreği herkes kolaylıkla yapabilir. Bu şekilde açıyorum. Hamura oklavayı sardıktan sonra elimizle yavaş yavaş avuç içlerini kullanarak hamuru genişletelim. Ve daha sonra açarken de oklavayı kendimize doğru çekelim. Bu şekilde hamur daha rahat büyüyor arkadaşlar. Yeni tariflerimde haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı da unutmayın. Gördüğünüz gibi yufkamızı açtık incecik. Şimdi yufkamızı açtıktan sonra içerisine 50 gram eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. İçerisine ilave ediyorum. Yağı karıştırıyorum ve açmış olduğum yufkanın üzerine bol bir şekilde sürüyorum. Az olmasın. Yağ sürdükten sonra hazırlamış olduğum peynirden yufkanın üzerine serpiyorum. Üzerine serptikten sonra tekrar oklavaya sarıyorum. Oldukça lezzetli ve güzel bir börek. Oklavaya sardıktan sonra yavaş yavaş elimle toparlıyorum. Bu şekilde oklavadan tekrar çıkarıyorum böreğimi ve tepsiye dizmek için tekrar bu şekilde uç kısmını birleştiriyorum. İlk yaptığım böreği orta kısmına koydum. Diğer yapacağım börekleri de etrafına dolduracağım. Bunu yapıp kenara alıyorum. Böreğimizi yapıp bu şekilde tepsiye dizelim. Böreğimi hazırladım. Toplamda 12 tane bezeğine bir tepsi börek hazırladım. Şimdi de üzerine bir tane yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının her tarafa gelmesini sağlayalım. Yumurta sarısını sürdükten sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz pişti. Fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hem çok güzel bir şekilde kabardı. Hem de inanılmaz lezzetli bir börek size yapmaya çalıştım. Bu farklı tarifi sizler de deneyebilirsiniz. Eğer deneyip de tarifimden memnun kalırsanız lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Bir de böreğimi yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Börek yaptık. Hayır. Afiyet olsun anneciğim. Beğendiniz mi? Böreğimi yakından da göstereyim arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu içerisi.
Gördüğünüz gibi kat kat. Bu güzel böreği sizler de evinizde deneyip keyfine çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çok yaptı. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Farklı tariflerimi izlemek istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.